Vaka sayıları artıyor. Tüm Avrupa'da, dünyanın pek çok noktasında sürekli vaka sayılarında artış var. Sayılar artacak. Hastanelerdeki vaka sayısı artacak. Bu sefer ne diyecekler biliyor musunuz? Yasak kardeşim. O sıvıyı yaptırmayanları biz yasaklıyoruz. Evinden çıkamaz. Bu işin baş sorumlusu o sıvıyı yaptırmayanlar diyecekler. Bak göreceksiniz. Lütfen bu sözümü unutmayın. Önümüzdeki aylarda vaka sayıları artmaya başlayınca bunu söyleyecekler. Sorumlu sizsiniz kardeşim diyecekler. Sanki bu insanlar bu virüsü çıkardı. Sanki bu insanlar bu işten sorumlu. Günah keçisi olarak onlar ilan edilecekler. Bu sözümü unutmayın. Ve toplumun içerisinde büyük bir ayrılıklar meydana gelecek. Büyük bir ayrılık meydana gelecek. Nedir biliyor musunuz? Aşı olanlarla olmayanlar birbirine girecek. Tartışmalar olacak. Bakın Berlin'de, Paris'te, Brüksel'de, Amsterdam'da, Zürih'te insanlar sokaklara çıktılar. Niye? Bu alınan tedbirlerle ilgili protestolar yaptılar. Polislerle çatışanlar oldu. Peki bu insanlar ne diyor? Ne istiyor? Amaçları ne? Bir tane devlet başkanı bunları karşısına alıp dinledi mi? Bu adamlar, bu insanlar, bu sokaklara dökülenler neler söylüyorlar? Dertleri ne? Deli mi kardeşim bu kadar? Yüz binlerce, milyonlarca insan sokağa döküldü. Bunlar akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar mı? Şu tiplere bir bakın. Bunlar deli mi? Bunların hepsinin akıl sağlığı yerinde değil mi? Bunların hepsi kendi sağlıklarıyla ve toplumların sağlıklarıyla mı oynuyor? Soru bu. Bunlar ne istiyor bu adamlar? Ya bunlar deli mi kardeşim? Şu tiplere bir bakın. Şimdi bakın Almanya'nın değişik noktalarında alınan bu kararla ilgili olarak son durumu size aktarmaya çalışayım. Yani eğer aşı olmadıysanız maaşınız ödenmeyecek kararını konuşuyoruz. Aşağı Saksonya. Aşağı Saksonya'da bu karar aşı önceliğinden dolayı geçerli değildi. Fakat artık tüm Aşağı Saksonya sakinleri hızlı ve kolay aşı olma fırsatına sahipler. Yetkililer artık aşısız çalışanlar için tazminat ödemesi askıya alındı. Bu karar çalışanların aşıya karşı tıbbi bir risk taşımaması koşuluyla kontrol edilecektir deniliyor. Türkçesi şu, Türkçe meali seve seve aşı olacaksın deniliyor. Hessen de bu kararı alan eyaletlerden bir tanesi. Ancak eyalet kabinesi bu kararın hangi tarihten itibaren geçerli olacağına henüz karar vermedi. Berlin'de böyle bir düzenleme yasa metninde de yer almaktadır deniliyor. Aşı yoluyla iş kaybını önleyebilecek herhangi bir çalışan çalışmadığı süre için herhangi bir tazminat alamaz. Ancak Berlin eyaleti pandemi sırasında bir çalışanın karantinada olması durumunda bunu bir yasa olarak kabul etmiyor. Karantina yükümlülükleri aşılı kişiler için de geçerli olabilir deniliyor. Yani adam aşı yapsa da parasını kesecekler. Devlet şimdiye kadar karantinadan dolayı çalışamayan kişiler için yaklaşık 5,6 milyon euro tazminat ödedi deniliyor. Kuzey Ren-Vesfalya Sağlık Bakanı Laumann'da aşı olmayı reddedenlere yeni önlemler getirildiğini söyledi. Laumann yapmış olduğu açıklamada aşı olmayı reddedip karantinada olan çalışanların maaşlarının çalışmadığı zamanlar için ödenmesinin 11 Ekim'de sona ereceğini belirtti. Laumann'ın açıklamasında aşı olmayan çalışanlar karantinada oldukları süre boyunca devletten para alamayacaklar dedi. Sağlık Bakanlığı'na göre karantinalarla bağlantılı olarak sürekli maaş ödemeleri için yaklaşık 120 milyon euro para harcandı. Laumann, kamusal yaşamın birçok alanında aşısızları dışlayan 2G modeline karşı. CDU'lu siyasetçi
aşı olmamış kişilerin sosyal hayata katılmak istiyorsa rahatsız edilmemelerinden yanayım diyor. Şimdi bu açıklamada biz siyasetçilerin de iki yüzlülüğüyle karşı karşıyayız. Bir taraftan diyorlar ki aşı olmazsa olmasın. Diğer taraftan ise diyorlar ki eğer olmazsan senin maaşını keseceğiz. Yani bir oyun var, bir tiyatro oyunu oynanıyor. Bu siyasetçiler de bu işin başrolünde. Bakın dünyadaki siyasetçiler de bu olayın başrol oyuncuları. Bir gün böyle diyorlar, bir gün böyle diyorlar, şöyle diyorlar. Böyle yani hani benzetmek istemiyorum ama koronavirüsle ilgili olarak her gün başka bir şey söylüyorlar. Bugün diyorlar yok olmadı öyle bir şey mi olur diyor. Ertesi gün ya zaten biz onu söylemek istedik. Yanlış anlaşıldık diyorlar. Ne dediklerini kendileri de bilmiyor. Ben son bir yıl içerisinde Almanya'da siyasetçilerin başta Merkel olmak üzere yapmış olduğu bu koronavirüsle ilgili açıklamalarına baktım. İnanın bana Ocak ayında söylediklerinin bugün tam tersini söylüyorlar. Bunlar bakıyorlar toplumun nabzına göre açıklamalar yapıyorlar. Merkel gidiyor gerçi artık ama bundan sonra da ne Almanya ya da diğer ülkelerde hiçbir değişiklik olmayacak. Günah keçisi olarak o sıvıyı yaptırmayanlar ilan edilecek. Bunu unutmayın. Bak bu sözümü unutmayın. Çok değil birkaç ay sonra bu ortaya çıkacak. Ben daha bu koronavirüs ilk çıktığında ne dedim? Beni takip edenler bilir. Aşı pasaportu çıkartacaklar dedim. İnsanları bir şekilde bu işe mecbur bırakacaklar dedim. Ekonomiler alt üst olacak dedim. Yeni bir dünya düzeni başlayacak dedim. Büyük sıfırlama oluyor dedim. İşte şimdi göreceksiniz o sıvıyı yaptırmayanlar büyük bir sıkıntının içerisine girecek. Hiç ama hiç unutmayın değerli izleyicilerimiz. Bakalım Almanya'nın diğer bölgelerinde durum nasıl? Hamburg'a bakıyoruz. 2G opsiyon modeli Hamburg'da geçerli. Bazı barlar veya restoranlar kapılarını sadece aşılı veya bağışıklık dönemindeki insanlara açtılar. Öncü devlet Hamburg Sosyal Otoritesi'ne göre devam eden ücret ödemelerine son vermeyi planlamıyor. Saksonya şu anda en az 2 diğer federal eyalette bir maaş ödeme kesintisini inceliyor. Şimdiye kadar Saksonya aşı tüm vatandaşlar için mevcut olmayacağından karantinadaki aşılanmamış kişiler için ücret değiştirme ödeneği askıya almaktan kaçınmıştı. Bu durum artık değişti. Saksonya Sosyal İşler Bakanlığı aşının ülke çapında mevcudiyeti artık garanti edildiğinden aşılanmamış insanlar için karantinada maaş ödemelerinin devam edip etmeyeceğini kontrol ediyoruz diyor. Yani yakında göreceksiniz Saksonya'da koronavirüs nedeniyle karantinaya giren kişilerin maaşları kesilecek. Mecklenburg-Batı Pomeranya şu anda böyle bir düzenlemeyi inceliyor. Almanya ülke çapında tek tip bir düzenleme isteğini dile getiriyor. Federal hükümet de şunu söylüyor. Bırakın diyor bu eyaletleri, şunları, bunları. Tek bir karar var. Bu kararda aşıyla ilgili olarak karantinaya giren olmadıkları için karantinaya giren insanların paralarını ödemeyelim diyorlar. Türkçesi bu. Göreceksiniz vaka sayıları artacak, hastaneler dolacak. Ondan sonra da direkt kararı çıkartacaklar. Almanya'nın tüm eyaletlerinde karantinaya giren ve aşı olmayan kişilerin maaşları kesilecek. İkinci level'ı söylüyorum. Aşı olsam bile maaşın kesilecek karantinaya girdiğin zaman. Evet. Gerçek bunlar arkadaşlar. Yarın öbürsü gün bunların hepsini tek tek yaşayacağız arkadaşlar. Tıpkı bir yıl öncesinde olduğu gibi. Oyun büyük. Dev bir ekonomi, korona ekonomisi. Bakalım daha neler göreceğiz. Bakalım hani bir laf var ya, Mevlam neyler, neylerse inşallah güzel eyler diyelim. Şimdi bakın ben burada ne aşıyı konuşuyorum, ne hastalığı konuşuyorum. Bunları falan konuşmuyorum. Ben siyasetçileri ve işin ekonomik boyutunu konuşuyorum. Yoksa isteyen aşı olur, isteyen olmaz. Kim karışabilir? Ben karışabilir miyim? Sen karışabilir misin başkasının aşı olup olmamasına? Bambaşka şeyler. Sakın karıştırmayın değerli izleyicilerimiz.
Bu anlattıklarım maalesef ve maalesef gerçekleşecek. Göreceksiniz, çok sürmeyecek. Almanya eğer aşı olmadıysan parayı kesiyorum diyecek. Vaka sayıları artınca da herkesten paranızı kesiyorum açıklamasını yapacak. Önümüzde zor bir dönem var. Ekonomik olarak, psikolojik olarak. Buna hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Yazık, günah. Yani vatandaş almış olduğu maaş ortada. Diyelim 2000 euro maaş alıyor. Sen 15 gününü kesersen 1000 euro kalıyor eline. Eğer sosyal yardım almıyorsa bu kişinin 1000 euro ile ay sonunu nasıl getirmesini bekliyorsun? Yani vicdani değil, ahlaki değil, insani hiç değil. Yani bir laf var ya, ölüyü diriyi öptüler, gözü bu sıvıyı yaptırmayanlara diktiler. Ben böyle anlıyorum, kusura bakmayın. Suçlu bu sıvıyı yaptırmayanlar olacak. İlan edilecek. Göreceksiniz, çok sürmeyecek. Hep beraber bunu gözlemleyeceğiz.